Bazı hikayeler yalnızca animasyonla anlatılabilir. Bu durum, Gioesi tarafından yazılıp yönetilen 2019 yapımı Nejah filmi için kesinlikle geçerliydi. Geleneksel bir Çin mitine ve Hisu Zhongli'nin 16. yüzyıl romanı Tanrıların Yatırımının gevşek bir yeniden anlatımına dayanan Nejah, Çin animasyonu veya Donghua için bir dönüm noktası olan büyük ve kapsamlı bir fantazi destanıydı. Dünyevi ve göksel düzlemleri kapsıyordu. Ahlaki açıdan nüanslı karakterlerden oluşan şaşırtıcı bir topluluk, hayal edilemez mistik unsurlar, yoğun ve olasılık dışı dövüş koreografisi ve katman katman mitolojik ve kültürel bilgi içeriyordu. Nejah'ın hikayesi yalnızca esnek ve fantazi dostu animasyon ortamında, bu durumda CG 3D animasyon etkili ve doğru bir şekilde anlatılabilirdi. 2019 yapımı film, anavatanı Çin'de rekor kıran bir gişe başarısı yakaladı ve sonunda deniz aşırı ülkelere ulaşarak Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere diğer ülkelerde başarı buldu. 6 yıl sonra kötülenen ve lanetlenen şeytan küresinden öfkeli ve asi bir çocuk antikahramana dönüşen Nejah'ın genç reenkarnasyonu ve onun daha yaşlı, daha bilge en iyi arkadaşı ve hayat arkadaşı Ao Bing'in reenkarnasyon geçirmiş ruh incisinin hikayesi ilk filmin buruk finalinden sonra devam ediyor. Gioesi, daha da sürükleyici ve göz kamaştırıcı Nejah 2 için yönetmen ve senarist olarak geri dönüyor. Bu sefer hem Nejah hem de Ao Bing bedenlerini onarma sürecindedir. Ancak Ao Bing'in babası, kudretli ejderha Shemgong Bao, Chentang geçidine bir saldırı gönderdiğinde ve bu süreçte Ao Bing'in gelişmekte olan bedenini yanlışlıkla yok ettiğinde felaket yaşanır. Ao Bing'in fiziksel formunu geri kazanmasının tek yolu, yeniden şekillenen Nejah'ın en yakın arkadaşının ruhunu kendi bedeninde barındırması ve böylece Nejah bilinçsizken kontrolü ele geçirmesine ve ölümsüz olmak için Cennet Sarayı'nda 3 tehlikeli iblis avlama sınavından geçmesine olanak sağlamasıdır. Sorun şu ki, Nejah hala tanrılar tarafından yok edilmek üzere hedef alınıyor ve Chentang geçidinin yok edilmemesi ve Nejah'ın gerçek kimliğinin ortaya çıkmaması için Ao Bing'le birlikte sınavları tamamlamaları için yalnızca bir haftaları var. Daha da kötüsü, Cennet Sarayı'ndaki şeylerin ve yakaladıkları iblislerin göründükleri gibi olmama ihtimali var. Nejah 2, ilk filmi görkem konusunda geride bıraktı. Nejah 2, tıpkı Sinners, Fantastik Dörtlü İlk Adımlar ve Alien ile MCU serilerinin devam eden bölümleri gibi, batılı çağdaşları gibi üst düzey bir gösteri. Bu tür filmler, kalabalık sinemalarda duyusal deneyimler olarak en iyi şekilde izlenir ve sinemaları izole edici ve içe dönük yayın akışı fenomeninin ardından ayakta tutar. Bu anlamda Nejah 2, ilk bölümü gibi muhteşem bir sinema deneyimi sunuyor. Yerli animasyon sektörünün mevcut iç karartıcı durumu göz önüne alındığında, birkaç parlak noktaya rağmen uluslararası animasyon için de umut vaat ediyor. İlk filmin muazzam başarısı göz önüne alındığında, ki kendi başına bile şaşırtıcı bir işti, yönetmenin, yazarların, sanatçıların ve yapım ekibinin özellikle ikinci film için ihtişam ve görkemi ikiye katlamak istemeleri mantıktı. Sonuç, bir miktar dövüş sanatları, bir tutam erken dönem DreamWorks tarzı kaba mizah ve abartılı tasarımlar, bir tutam drama ve bolca aksiyon macera yüksek fantezi destanı içeren bir film. Muhteşem ve bazen de çıldırtıcı. Filmin büyük bir kısmı, fantastik standartlara göre en imkansız şeyleri yapan inanılmaz sayıda karakterin yer aldığı, boyutlara yayılan yüksek oktanlı dövüş sahnelerinden oluşuyor. Filmin en büyük savaşlarından biri, tüm doğanın insafına kalmış, orta gökyüzünde geçen destansı bir savaş. Ateş, buz, odun, çalkantılı bir deniz ve neredeyse tam anlamıyla bir cehennem manzarası. Hepsi neredeyse 40 dakika içinde. Star Wars, Marvel veya DC sinematik evrenlerinin ya da diğer büyük bütçeli gişe rekorları kıran film serilerinin en doruk noktası olan savaşları bile henüz bu yoğunluk seviyesine ulaşamadı ve bu en iyisi olabilir. Nejah 2'nin ezici ve baş döndürücü ihtişamı, bayağı veya apaçık olmaktan kaçınıyor ve bunun yerine animasyon sayesinde göz kamaştırıcı. Animasyon, dünya sahnesindeki mecranın bir kanıtı ve animasyon endüstrisinin 2022'den beri devam eden ve törensiz yıkımının ardından ABD Hollywood makinasına önemli bir mesaj. Nejah 2'yi izlemek neredeyse bir antrenmana benziyor. Aksiyon ve dövüş sahneleri o kadar yoğun ki, izleyiciler kalplerinin de karakterlerle birlikte hızla çarptığını hissedebiliyor. Hem izleyicilerin hem de karakterlerin nefeslerini toplaması için aralarda tamamen sakinleştirici anlar olan nefes kesici temposu, sıra dışı dövüş koreografisi ve birden fazla karakteri içeren ve uzun süreler süren muazzam savaşlarla Nejah 2, kardiyonun sinematik karşılığı.
Güçlü ve heyecan verici bir deneyim. Her zaman göze çarpacak yeni bir şey sunuyor. Neja 2. Göz kamaştırıcı ve kafa karıştırıcı. Enerjik animasyon, sanat yönetimi ve ses tasarımı göz kamaştırıcı, sürükleyici ve güzel. Ancak aynı zamanda yorucu ve bazı sahnelerde bunaltıcı. 144 dakikalık şaşırtıcı süresi, çok sayıda olay örgüsü ve kıvrımı, devasa bir oyuncu kadrosu ve oldukça katmanlı, karmaşık bir anlatımıyla Ne-Jai 2, kolay ve sıradan bir izleme deneyimi sunmuyor. Hikaye anlatımı ve bilgisinin genişliği o kadar karmaşık ki, ortalama bir MCU yapımıyla rekabet edebilir. Ne-Jai 2, ne kadar muhteşem ve kapsamlı olsa da, kendi ihtişamı ona karşı işleyebilir. İlk film gibi, Ne-Jai 2 de 2 saatten uzun bir süreye, mümkün olduğunca çok hikaye, bilgi, komik anlar, dram ve aksiyonu sığdırıyor. En kötü haliyle Ne-Jai 2, özellikle şaşırtıcı derecede kaba mizahı, ultra ciddi cennet gibi dramayla çatıştığında ton dengesizliğinden muzdarip oluyor ve filmin sunumu garip ve kullanışsız olabiliyor. En iyi haliyle Ne-Jai 2, sevimli bir ana oyuncu kadrosuna, gerçekten komik, iç ısıtan veya yıkıcı sahnelere ve ekrana gelen en görkemli bilgisayar animasyonlarından bazılarına sahip. Son filmin karakter dinamikleri ve gelişimi, özellikle de eski yeminli düşmanlar öfkeli anti-kahraman ama asil Ne-Jai'la artık erdemli olan anti-kötü adam Ao Bing arasındaki büyüyen dostluk üzerine inşa etmeye devam ediyor. İlişkileri daha da derinleşiyor, daha komik ve daha sevimli hale geliyor ve hikayenin sonunda yalnızca bir bedeni değil, aynı zamanda ortak bir hedefi de paylaşmak zorunda kaldıkları için izlemek keyifli. Sürükleyici, atmosferik element savaşlarıyla doruk noktasına ulaşan son 40 dakika, Pixar'ın Avatar, Son Hava Bükücü ve Yüzüklerin Efendisi'ni aynı filmde canlandırdığını hayal edin, nefes kesici. Ne-Jai 2, canlı ve cesur bir renk paletine sahip. Her sahne, parlak kırmızı, mavi, yeşil ve altın, göksel mücevher tonları ve pastel tonlardan oluşuyor. Karakter tasarımları, özellikle insan olmayan, büyülü ve şeytani karakterler için güçlü bir şekil diline sahip. Ortamlar ve arka planlar, sinema tarihinin en güzel tasarımlarından bazıları. Neja 2 animasyonun saf gücünü gösteriyor. Ne-Jai 2, kültürel bağlam ve ilk bölümün bilgisine rağmen zaten karmaşık bir hikayeye sahip. Batılı izleyiciler veya Çin dışından izleyiciler için gerçek ve mecazi anlamda çeviride bazı noktalar gözden kaçabilir. Ancak hikaye anlatımı, Çin mitolojisi, kültürü ve folkloruna aşina olmayanların bile takip edebileceği veya en azından anlatıya ve karakterlere bağlanabileceği kadar güçlü ve sağlam. İngilizce dublaj, etkileyici yıldız gücü ve özellikle de güçlü Michelle Yeoh ve Ao Bing ve Ne-Jai rollerinde Alex Le ve Crystal Lee'nin yer aldığı ikonik seslendirme sanatçılarının öne çıkan performanslarıyla saygın ve vasat. Ancak çevirinin kendisi katı ve oldukça beceriksiz. Tutarsız ve bariz bir şekilde uyumsuz dudak senkronizasyonu, bazı hantal cümleler ve tuhaf tempolu diyaloglarla birleştiğinde, diyaloglar en uygunsuz anlarda yapmacık ve doğallıktan uzak geliyor. Özellikle filmin daha komik sahnelerinde ve karakter etkileşimlerinde dikkat dağıtıcı oluyor. Ne-Jai 2 zaten uzun ve etkileyici süresinde birçok hikayeyi ele alıyor. Belki de diğer çağdaş saatler süren destansı yapımları gibi o ve ilk bölümü de animasyon bir TV dizisi gibi uzun metrajlı bir anlatı olarak gelişebilirdi. Bir film olarak Ne-Jai 2, göz kamaştırıcı, baş döndürücü, tatmin edici ve etkileyici. Belki de 10 yılın en iyi gösteri filmlerinden biri ve muhteşem bir animasyon. Tüm bu göz kamaştırıcı ihtişamına, abartılı görsellerine ve biraz da kabalığına rağmen Ne-Jai 2 dünya çapındaki animasyon endüstrisi için bir umut ışığı ve bu sektörün gücünün, çok yönlülüğünün ve potansiyelinin bir kanıtı. Ne-Jai 2 22 Ağustos'ta ABD sinemalarında.